Yüzyıllardır filozoflar, bilge insanlar dünyada nasıl daha iyi bir insan olunacağına, iyi ve mutlu bir toplum olmak için nasıl davranmak gerektiğine, insanların yeryüzünde yaşayabilmeleri için temel gereksinimlerini nasıl karşılayacaklarını, doğaya, hayvanlara nasıl daha doğru, merhametli davranmalarına yönelik yol göstermişler, konuşmalar yapmışlar, özlü sözler bırakmışlar. Kimi gezgin olup dünyayı dolaşmış, kimi icatlar yapmış, kimi bulunduğu ülkede adaletin nasıl sağlanacağını, ülkedeki hırsızların, eşkıyaların nasıl temizleneceğini, halkın mutlu ve refah içinde nasıl yaşaması gerektiğini bizzat görev alarak, yaşayarak, örnek olarak anlatmıştır. Bunlardan birisi Çin'de M.Ö. 550'li yıllarda Lu devletinde doğmuş olan Konfüçyüs'tür. Onun başbakanlığı ve Adalet Bakanlığı döneminde ülkede hırsızlık, eşkıyalık, dolandırıcılık yapanlar kararlı bir şekilde toplumdan temizlenmiş, ülke son derece refah ve mutlu bir toplum haline gelmiştir. Konfüçyüs'ün hayatına dair hazırladığım 2 ayrı video kanalda bulunmaktadır. Bu videoda Konfüçyüs'ün yaşadığı toplumu adaletli ve mutlu bir toplum haline getirmesi için öğrencileriyle arasında geçen konuşmalarından bazıları yer almaktadır. Wei devletinin hükümdarı devleti yönetmesi için Konfüçyüs'a haber gönderir ve der ki, devlet yönetiminde öncelikle yapılması gereken işler nelerdir? Konfüçyüs şöyle cevap verir. Önce doğruluğu seven ve dürüst olan kişileri devlet yönetimine getirmek gerekir. Bir kişinin kullandığı dil doğru değil ise olayların üstesinden başarıyla gelinemez. Doğruluğu seven birisine halk saygısızlıkta bulunmayı göze alamaz. Dürüst olmayı seven bir yöneticiyi halk örnek alır. Doğruluk ve onun yaydığı ahenk gelişir. Bağlılığı severse halk içten olur. Bir hükümdarın kendi davranışları doğruysa hükümet işleri buyruk olmadan da düzgünce yapılır. Dürüst davranmazsa buyruk çıkarsa da kimse onlara uymaz. Bir ülkede hükümdar hükümdar gibi, bakan bakan gibi, baba baba gibi, oğul oğul gibi ise orada bir hükümet vardır. Yönetmek düzeltmek demektir. İnsanları doğrulukla yönlendirirsen doğru olmamayı kim göze alabilir ki? Halkın bir eylemin peşinden gitmesi sağlanabilir ama onu anlaması sağlanamaz. Bir ülke iyi yönetiliyorsa yoksulluk ve açlık utanılacak bir şeylerdir. Bir ülke kötü yönetiliyorsa zenginlik ve onur utanılacak şeylerdir. Ülkesini erdemle yöneten kişi yerini hep koruyan ve bütün yıldızların ona uyduğu kuzey yıldızıyla karşılaştırılabilir. İşlerin çabucak yapılması konusunda ısrar etmeyin. Elde edilecek küçük yararları önemsemeyin. Küçük yararların üzerinde durmak büyük işlerin tamamlanmasını önler. Yani bir şeyi çabucak yapma isteği doğru dürüst yapılmasını engeller. Öğrencilerinden birisi bir gün Konfüçyüs'a şöyle bir soru sordu. Bir ülkede yeterli gıda maddesi, iyi bir askeri güç ve yöneticilere olan güven gereklidir. Ancak bunlardan hangisinden vazgeçilebilir? Konfüçyüs cevap verdi. Askeri güç dedi. Peki kalan hangisinden vazgeçilebilir? Konfüçyüs, yiyeceğin bir bölümünden vazgeçilebilir. Ancak eğer insanlar yöneticilerine güven duymuyorlarsa o devletlerin ayakta kalması mümkün değildir. Bir keresinde halkın söz dinlemesi için ne yapılmalıdır diye sordu öğrencisi. Konfüçyüs dedi ki, doğru olup sahtekarlık yapmazsan o zaman halk söz dinler. Sahtekarlık yapar ve doğru olmazsan o zaman halk söz dinlemez. Neyin doğru olduğunu görmek ama yapmamak cesaretten yoksun olmaktır. Cezalar doğru düzgün yerine getirilmezse halk ne yapacağını şaşırır. Öğrencisi cezalandırma konusunu sordu. Konfüçyüs dedi ki, eğer insanlar cezalandırılarak yola getirilmeye çalışılırlarsa kendilerini cezalandırılmaktan kurtarmaya çalışacaklar ama hiç utanç duymayacaklardır. Eğer erdemle yönetilip terbiye kurallarıyla yola getirilirlerse hem utanç duyacaklar hem de daha iyi olmak için çalışacaklardır. Öğrencisi sordu. Büyük bir devletin ordularını yönetecek olsaydınız yanınıza kimleri alırdınız? Konfüçyüs dedi ki, silahı olmadan kaplana saldıranı, kayığı olmadan nehri geçeni,
Hiçbir kaygısı olmadan öleni yanıma almam. Bana eşlik edecek kişi tedbirli olacak, seve seve planlarını gözden geçirecek ve onları uygulayacak biri olmalıdır. Eğitim görmemiş halkı savaşa sokmak, onları gözden çıkarmak demektir. Öğrencilerinden Chi Kang, devletteki hırsız sayısından huzursuzdu. Bunlardan nasıl kurtulunabilir diye sordu. Konfüçyüs dedi ki, siz açgözlü olmazsanız onları çalsınlar diye ödüllendirseniz bile çalmaya kalkışmazlar. Üstlerle astlar arasındaki ilişki rüzgarla otlar arasındaki ilişkiye benzer. Rüzgar estiğinde otlar eğilir. Hükümdarlar toplum kurallarına uyarlarsa halk onların hizmet çağrılarına hemen cevap verir. Bir öğrencisi hükümdara itaat konusunu sordu. Konfüçyüs dedi ki, bir hükümdarın sözleri iyi ise kimsenin ona karşı çıkmaması iyi değil midir? Ancak ya sözleri iyi değilse ve yine de kimse karşı çıkmıyorsa ülkenin çökmesi beklenmez mi? İyi yönetilen bir hükümet yakınındakileri mutlu ederken uzaktakileri de kendine çeker. Öğrencisi devlet yönetiminde olanların davranışlarında nelere dikkat etmeleri gerekir diye sordu. Konfüçyüs dedi ki, yüksek mevkideki bir kişinin önemsemesi gereken 3 davranış ilkesi vardır. Davranışlarında şiddetten ve pervasızlıktan uzak durmak, yüzünde içtenliği göstermek, seçtiği sözcüklerde ve sesinin tonunda bayağılıktan ve kabalıktan kaçınmak. Öğrencisi sordu, yetkisi olan kişi hükümeti iyi yönetmek için nelere dikkat etmelidir? Konfüçyüs dedi ki, 5 üstün şeye değer vermeli, 4 kötü şeye dikkat etmeli. 5 üstün şey şöyledir. Büyük harcamalar yapmadan faydalı işler yapmalı. Halka zorlanmayacağı görevler vermeli. Yani her işi o işi yapabilen kişilere vermeli. Açgözlü olmadan istediklerini yapmalı. Kibirli olmadan saygınlık kazanmalı. Korkutucu olmadan görkemli olmalı. Halkı bilgilendirmeden ölüme sürüklememeli. Bu zalimliktir. Uyarmadan ansızın çok iş yüklemek, buna baskı denir. Hiç acil olmayan buyruklar çıkarıp uygulanması için ısrarcı olmak, bu acımasızlıktır. İnsanları ödüllendirirken cimri davranmak, buna yersiz davranış denir. Öğrencisi sordu, üstün insan nasıl olur? Konfüçyüs dedi ki, üstün insan erdemi düşünür. Küçük insan ise rahatını. Üstün insan yasanın yaptırımlarını düşünür. Küçük insan ise elde edeceği çıkarları. Üstün insanın aklı doğruluğa çalışır. Küçük insanın ise menfaatine. Üstün insan zorlanabilir ama aldatılamaz. Gerçeği bilenler gerçeği sevenlerle eşit değildir. Üstün insan dünyada ne bir şeye karşıdır ne de bir şeye düşkündür. Ne doğruysa onu izler. Yemek yerken konuşmaz. Kendisiyle ilgili olmayan bir ruha kurban sunmak dal kavukluktur. Sürekli kendi çıkarını düşünen kimse çok fazla yakınır. Bir insan konumum yok diye değil, o konuma kendimi nasıl uydurabilirim diye düşünmelidir. Erdemli olmayanlar ne yoksulluğa, ne zorluğa, ne de eğlenceye uzun süre dayanırlar. Akıllı olan erdemli olmayı ister. Erdemli insanlar kesinlikle doğru konuşurlar. Ama konuşması iyi olanlar her zaman erdemli olmayabilirler. Göğün buyruklarını bilmeden erdemli insan olmak mümkün değildir. Erdemli insan zorlukların üstesinden gelmeyi birinci görev olarak görür. Başarıyı sonraya bırakır. Akıllı insan sudan hoşlanır. Erdemli insan dağlardan, tepelerden hoşlanır. Bir insan sabah doğru yolu işitirse akşam pişmanlık duymadan ölebilir. Toplum kurallarını bilmeden karakter sahibi olmak mümkün değildir. Çalışkan olup dürüst olmayanları, aptal olup nazik olmayanları, basit olup içten olmayanları anlayamıyorum. Önceleri insanların sözlerini dinler, yaptıklarına inanırdım. Şimdi ise insanların sözlerini dinliyor, yaptıklarına bakıyorum. İnsanların bana yapmalarını istemediğim şeyleri ben başkalarına yapmam. Değerli insanlar gördüğümüzde onlar gibi olmayı düşünmeliyiz. Değersiz olanları gördüğümüzde ise içimize dönüp kendimizi incelemeliyiz. Kurnazca güzel sözler söylemek erdemle bağdaşmaz. Akıllı insanların kafaları karışık değildir. Erdemi endişeden, gözü pekliği korkudan ayırırlar. Bir insanı tanımak için yaptıklarına bak, dürtülerine dikkat et, nelerin onu dinlendirdiğini incele. Bir insan karakterini nasıl gizleyebilir ki? Düşünmeden öğrenmek zaman kaybıdır. Öğrenmeden düşünmek ise tehlikelidir.
Öğrencisi zenginliği sordu. Confucius dedi ki, zenginlik ve onur insanların istediği bir şeydir. Bunlar eğer doğru yoldan elde edilmezse elde tutulamazlar. Doğru olmayan bir yoldan elde edilen zenginlik ve onur benim için uçan bir bulut gibidir. İstek eğer erdeme dayanırsa kötülük olmaz. Bir şeyi olmayıp varmış gibi davranmak, boş olup dolu gibi görünmek, zorda olup kolaymış gibi göstermek tutarlı davranışlar değildir. İyi insan değil benim istediğim, tutarlı ve erdemli olan kişiyi görmek beni sevindirir. Ölçüsüzlük söz dinlememezliğe, cimrilik açgözlülüğe yol açar. Yakınmadan yoksul olmak zordur. Zengin olup da kibirli olmamak kolaydır. Bilgili olmak için çok dinlemek, iyi olanı seçmek ve onun peşinden gitmek, akılda tutmak gerekir. Öğrencisi Yan Yuan kusursuz erdemi sordu. Confucius dedi ki, birinin kendine hakim olması ve doğruluğu seçmesi kusursuz erdemdir. Erdemli olmanın yolu, doğruluğa aykırı olan şeylere bakmamak, doğruluğa ters olan şeyleri dinlememek, doğruluğa ters olan şeyleri söylememek, doğruluğa ters düşen şekilde davranmamaktır. Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma. Ne ailende, ne dışarıda. Kimsenin senden yakınmasına yol açma. Dikkatli ve yavaş konuş. Erdemin nasıl geliştirileceğini, yükseltilen kötülüğün nasıl düzeltileceğini sordu öğrencisi. Confucius dedi ki, yönetimde dürüst olan kişileri yanına al, dürüst olmayanları bir yana bırak. Böylece dürüst olmayanlar da dürüst olmaya çalışabilirler. Yapılması gerekeni yapmak ilk iş olmalı. Kişi başkalarının değil, kendinin zayıf yanlarını düzeltmeli. Kişinin anne babasının başına dert açması kusur değil midir? Sağlam, dayanıklı, basit ve alçak gönüllü olan kişi erdeme yakındır. Güzelliği sevdiği kadar erdemi seven birini görmedim. Öğrencisi Confucius'a sordu. Kötülüğe iyilikle karşılık verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Confucius dedi ki, o zaman neyin karşılığını iyilikle vereceksin? Kötülüğün karşılığını adaletle, iyiliğin karşılığını iyilikle ver. Farklı olmak nedir diye sordu öğrencisi. Confucius dedi ki, güvenilir, doğru dürüst olmak, kendine bakmak, başkalarına karşı alçak gönüllü olmak farklılıktır. Erdemli, doğru gibi görünen ama bunun tam tersi şekilde davranan kişi kötü ünlüdür. Bu da farklılıktır. Öğrencisi insanların sınıflandırılmasını sordu. Confucius dedi ki, doğuştan bilgili olanlar, onlar en üst sınıftandırlar. Sonradan öğrenenler ve böylece bilgi sahibi olanlar bunların ardından gelir. Kör ve aptal olanlar ama yeni öğrenmeye çalışanlar daha alttaki sınıfı oluştururlar. Kör ve aptal olup hiç öğrenmeyenler, onlar en alt sınıftaki insanlardır. Dostuna içtenlikle öğüt ver ve onu yönlendir. Onu yeteneksiz bulursan bırak, kendini küçük düşürme. 3 arkadaşlık vardır, yararlıdır. 3 arkadaşlık vardır, zararlıdır. Dürüst arkadaşlık, içten arkadaşlık, çok araştıranlar arkadaşlık, bunlar yararlıdır. İkiyüzlüyle arkadaşlık, çenesi düşükle arkadaşlık, içten pazarlıklıyla arkadaşlık, bunlar zararlıdır. Bir karakterin oluşsun istiyorsan görgü kurallarını öğrenmelisin. Sözcüklerin gücünü bilmeden insanları tanımak mümkün değildir. Büyük bir devletin komutanı görevden alınabilir ama sıradan bir insanın bile vasiyeti kendinden alınamaz. Confucius ayaktayken kapının ortasında durmaz, eşeğe basmazdı. Bir başkasına bir şey verirken ellerini duruşundan daha aşağıda tutmazdı. Confucius'un gerek devlet yönetiminde gerekse kendi hayatında önem verdiği bazı kriterler vardır. Bunlar 5 değer, 4 erdem olarak anlatılır. Confucius'a göre yöneticilerin ve yönetilenlerin bu ilkelere göre davranmaları durumunda toplum adil bir toplum haline gelir. 5 değer şunlardır. Yen, sevgi, yüce gönüllülük, iyilikseverlik. Hi, dürüstlük. Li, görgü, doğru davranış kuralları. Çi, bilgi. Sin, doğruluk. 4 erdem şunlardır. Chon, sadakat. Xiao, ana baba sevgisi. Tie, kaçınma. Hi, dürüstlük. Confucius, olağanüstü şeyler, güce dayanan kahramanlıklar,
Düzensizlik ve ruhani varlıklar hakkında asla konuşmadı. Confucius M.Ö. 550'li yıllarda yaşamış olmasına rağmen sözleri günümüzde hala daha geçerliliğini sürdürüyor. Günümüzde erdemli düşünce ve davranışlara sahip olmak hakkında artık kimse konuşmuyor ve kimse bunları umursamıyor. Oysa erdemli olmak insanı insan yapan en önemli özelliktir. Belki de insanlar artık erdemi, aydınlanmayı merak etmedikleri, kendilerini bu yönde geliştirmeyi bıraktıkları için toplum hızla bozuluyor. Son olarak Confucius'un şu sözüyle bitirelim. Gerçek bir hükümdar ortaya çıksa, erdemin halka yayılması için bir nesil geçmesi gerekir.